Merhaba arkadaşlar, ben Doğuş Nüket. Size güzel bir menü hazırlamak istiyorum. Bugünkü menümüzde ne var? İlk önce hemen onu sayalım. Kremalı, mantarlı, köri soslu tavuk yapacağız. Yanına da patates püresi yapacağız. Yanına bir pirinç pilavımız var ama ben birazcık değişik yapıyorum. Bakalım siz beğenecek misiniz evde uyguladığınızda. İlk önce ben mantar soslu körili tavuğumuzun malzemelerini sizin için bir sayayım. 2 adet tavuk göğsümüz var. 2 kutu mantarımız var. 800 grama denk geliyor. 3 adet soğanımız, 8 diş sarımsağımız, 1 kutu kremamız, 2 tatlı kaşığı körimiz, 2 tatlı kaşığı tuzumuz, 2 tatlı kaşığı kekiğimiz, 1 çay kaşığı, ben 1 çay kaşığı kullanıyorum ama siz lütfen 2 çay kaşığı kullanın çünkü benim karabiberim çok acı olduğu için. Karabiberimiz var. Pul biberimiz de 2 tatlı kaşığı olabilir. Çünkü pul biberler çok acı. Acı sevmiyorsanız lütfen 2 çay kaşığı kullanın. 2 yemek kaşığı çiçek yağımız, 2 yemek kaşığı da zeytinyağımız var. İlk önce mantarlarımızı haşlamamız gerekiyor. Mantarlarımızı doğrayalım. Tenceremize koyalım. Onlar haşlanırken devam edeceğiz. Sevgili muhtar bana dedi ki bol bol konuş Doğuş. Ben ne konuşacağım 50 saat düşünürken ilk önce bunu da söyleyeyim. Mantarlarımızı ikiye bölüp tenceremize atacağız. Bugün size çok değişik bir şey hazırladık. Doğuş Nüket Hanım usta bir aşçı. Bu işin eğitimini görmüş. Ben de bu fırsatı değerlendirip ondan bol bol konuşmasını istedim ki ne kadar çok şey öğrenirsek o kadar iyi olur diye düşündüm. O da sağ olsun bizim için o an aklına gelen her şeyi anlatmış olduğu gibi. Size mantarın faydalarından, mantardan, içindeki protein oranlarından bahsetmek istiyorum. Mantarın hep şeyi vardır, işte ete en yakın protein kaynağı diye bir inanış var. Bir açıdan doğru, bir açıdan yanlış. Çünkü size söyleyebilirim, ortalama 100 gram dana etinde 28 gram protein vardır. Evet. Kuzu etinde 100 gramında 17 gram civarındadır. Mantarın 100 gramında ise 2,7 gram protein vardır. Ama gel gelelim ki bu proteinler birbirlerinden çok farklı. Et proteini ile mantar proteini doğal olarak farklı bir proteindir. İnsanlar için aslında daha faydalıdır ama kolesterol yapma özelliği vardır. O yüzden hayati bir şeyiniz yoksa, sağlıkla ilgili sıkıntınız yoksa etçil proteinler her zaman daha iyidir. Ama dediğimiz gibi kolesterolünüz yüksek, bazı kalple ilgili sıkıntılarınız var. O zaman mutlaka protein açısından etsel protein için mantar kullanılabilir. Bunları haşlayacağız. Tabii haşlanırken biz ne yapacağız? Boş durmayacağız. Neden? Vakit nakittir. Hem çalışan bayanlar için hem ev hanımları için yemekle çok vakit harcamak herhalde hiç kimsenin hoşuna gitmez. Şahsen benim gitmiyor. Evet, ben de mantarlarımızı tenceremize koyuyorum. Bu bana çok fazla olacak. Dağlar kadar mantar var burada. Bunu ben tek başıma tüketemeyeceğime göre tavuk da 2 günden fazla beklememesi gerektiğinden dolayı muhtemelen ablamları çağıracağım akşama. Akşama misafirim var. Şimdi mantarlarımızı ben daha önce yıkamıştım. Ovalayarak yıkadıktan sonra mutlaka sirkeli suyun içerisinde bekletelim arkadaşlar. Her türlü sebzemizi. Çünkü nasıl et iyi pişmediğinde Brusella gibi bir kötü hastalık insanlara geçebiliyorsa düzgün yıkanmamış, arıtılmamış sebzelerde de maalesef çok kötü hastalıklar geçebiliyor. Bunlardan en basiti kıl kur dediğimiz bir hastalık. Mantarlarımızı böyle suyumuza koyduk. Hemen kapağını kapatıp ocağımıza koyuyoruz. Ben bu uyanıklık yapıyorum. Mantarla patatesleri aynı anda ocağa koyuyorum. Ustama yetişebilmek için bazı şeyleri önceden hazırlamam gerekiyor. Çünkü bunlar uzun süre kaynaması lazım. Kıl kulp nedir arkadaşlar? Aslında hani böyle ismi çok da önemli bir şey değilmiş gibi gelse de maalesef insanların hayatını olumsuz etkileyecek bir hastalık türü. Gece horlamanız varsa ya da ağzınızın suyu akıyorsa bu çok kötü bir şeydir. Evet ama maalesef muhtar bana bunların hepsini lütfen bilgilendir ve anlat dedi. O yüzden anlatıyorum. Evet, ben dedim. Arkadaşlar mıy yapmayın boşuna. Bunlar sağlık için çok önemli. Evet, bunları bilmek gerek. Yoksa benim gibi horlarsınız, ağzınız açık uyursunuz. Allah Allah. Salatanız dahi olsa lütfen yıkadıktan sonra uzun süre sirkeli suyun içerisinde bekletin ve ondan sonra bir daha normal suyla yıkamadan
Doğrayın ya da pişirin ya da salatanızı yapın. O zaman bu risk daha da azalmış oluyor. Bunlara dikkat edelim. Tabii ki ette de aynı şey. Etlerin güzel pişmesi, güzel haşlanması mutlaka önemli. Sakalım da uzamış. Ben bu soğanlarımı iri iri şu anda doğruyorum. Neden diye sorarsanız. Çünkü benim evimdeki minikler çok fazla soğanı yemeğin içerisinde yiyorlar. Sevmedikleri için de biz bunların hepsini blenderdan geçireceğim. Maalesef. Eğer ki hani soğan kebabıydı, onun dışındaki bir yemekse biz yemeğin içerisine soğandır, biberdir gömekten çok hoşlanmıyoruz. Blenderımın içerisine atacağım. En azından bu da aradan çıkmış olacak. Şimdiden ses için üzgünüm arkadaşlar. Ha bu arada muhtarın nazarı değdi. Ya da bizim Hakan'ın kem gözü değdi. Büyük blenderımı az önce düşürdüm ve kapağını çatlattım. Şimdi ne yaparsam yapayım ondan soğanın suyu kaçacak. O yüzden mecburen el blenderımla böyle yeni bir çözüm yolu üreteceğiz. Demokrasiler, çaylar tükenmez diyoruz. Evet, demokrasilerde çareler tükenmez ama benim çare benim tüketiyor. Evde blender olmadığı için rendeden geçiriyorum soğanla sarımsağı. Sarımsağı soğanın altına koyup birlikte rendeliyorum. Çünkü sarımsak rendem de yok. Çok sarımsak sevmiyorsanız ben iri baş sarımsak kullandım ama biz çok seviyoruz sarımsağı ve soğanı. Sarımsağı daha küçük boylarda kullanabilirsiniz. İçinde güzel kokuyor ve tadı da çok fazla belli olmuyor. Yani bir nevi aslında yemek yaparken insanların kendi zevkini uygulaması. Biraz daha rendelersem eldivenli, köri soslu, mantarlı, kremalı bir tarif olacak. Bu eski eldivenlerimi ve tabağımı değiştiriyorum. Kesme tahtamı. Çünkü ete değen sebzeye değmemeli, sebzeye değen ete değmemeli. Evet, çok sıkıcı kurallar. Ben de farkındayım ama sağlıklı bir şey için bunları yapmamız gerekiyor. Yeşil bıçak, yeşil kesme tahtası sebzeler için. Kırmızı kesme tahtası ve diğer bıçak et için. Bence yine taşacak bunlar. Ben bir sigara molası veririm galiba. O arada anlatılanları dinleyin. Ne demiştik en son? Mantar et grubu besin değildi. Bizim ihtiyaçlarımızı karşılamamız için 4 temel besin grubunu tüketmemiz gerekiyordu. Mantar ise sebze grubunda yer almaktaydı. Yani hayvansal kaynaklı besinler proteinin yanında doymuş yağ, kolesterol açısından da zengin besinlerdi. Fakat tüketildiklerinde kalp damar sağlığı açısından risk oluştururlardı. Eğer herhangi bir sağlık riski söz konusu ise bitkisel kaynaklı proteinlere daha iyi bir seçenek olabilirdi demiştik. Bu sefer de mantar taştı ve ocağın altını söndürdü. Benim derdim bitmeyecek galiba. Kapağı aralıyorum. Hatta kapağı kaldırıyorum. Burada da patatesimiz kaynıyor. Eldivenimi değiştirdim. Bıçağımı değiştirdim. Kesme tahtamı değiştirdim. Çok özenle kesmenize gerek yok zaten. Her türlü mantarla karışacağı için çok büyük olmaması, çok da küçük olmaması kafi gelecektir. Ben burayı alayım. Yoksa kıracağım ortalığı. Ben burada tavuklarımı temizledim. Genelde buralarında kemikleri olabiliyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Ha, görünüyormuş. Buralarda kemikleri olabiliyor. Ben bunları temizlemiştim. Güzelce yıkadım. Tavuk seçerken lütfen canlılığına önce bir bakalım. Soluk renkli, mat renkli almamaya özen gösterelim. Ha evet, şu da olabilir. Rengi çok güzeldir, çok parlaktır ama eve geldiğinizde yıkarken dokunduğunuzda elinizde lif lif ayrılıyorsa sağlıklı bir tavuk değildir. Lütfen tüketmeyin. Besin zehirlenmesine yol açabilir. Bir köyü doyuracak kadar tavuğum oldu. İnşallah ablamlar akşam gelir. Planları yoktur. Bu tamam. Şimdi ilk önce patateslerimizi ocağa atma zamanı. 7 tane patatesim var. Hepsini düzgünce güzelce yıkadım. Orta boy patatesiniz. Hepsinin ortasından klasik herkesin bildiği gibi ufak bir çizgiyle birleştirip hemen ocağıma atmak istiyorum ki bir an önce patates püresinin patatesleri de haşlanmış olsun. Zaten mantarlarım haşlanıyor. Bunlar haşlanana kadar biz de pilavımızı ocağa koyacağız. Arkadaşlar, patatesin cinsine göre ne kadar ben size kesin tarif vermek istesem de veremem. Çünkü patates çok süt alabilir. Tuzunu ekleyip siz kendi kararınızda ayarlayabilirsiniz. Bizim patatesimize ve bizim ağız tadımıza göre tarif vereceğim. Bir çay kaşığı karabiber, çok acı olmayan.
1 yemek kaşığı dolu dolu tereyağım var. 1 bardak sütüm, 1,5 çay kaşığı tuzum var. Şimdi bunları da ocağımıza atalım. Gelelim pilavımıza. Pilav diyorsun Doğuş. Bu pilavın ne özelliği var diyeceksiniz. Aslında hiçbir özelliği yok. Benim arkadaşlarım çoğu bilir, ben birazcık melezim. Her kültürden birazcık yemek kültürümüz değişiyor ister istemez. Size anneannemin tarifi olan bir pilav tarifi vereceğim. Genelde et suyu her evde çok kolay bir şekilde bulunmuyor ya da olsa bile bitmiş olabiliyor. 1,5 kaşık zeytinyağım var. 1,5 kaşık ayçiçek yağım var. Yarım yemek kaşığı tereyağım var. Bunları ocağa alacağım, eriteceğim. Bunlar eriyene kadar ben de size şunları sayayım. Daha önceden yıkadım ve uzun süre süzdürdüm sabahtan şu ana kadar. O yüzden çok rahat bir şekilde dokunabiliyorum. 3 kupam pirincim var. 1 kupam da şehriyem var. 5 adet dana bulyonum var. Yaklaşık çeyrek limon suyum. 2 tane şekerim, yaklaşık 1,5 çay kaşığı da tuzum var. Tuzu niye ekliyorum? Maalesef yeni kanuna göre çoğu maddedeki tuz oranları azaltıldı. O yüzden bu kadar bulyon, bu kadar pilava yetmiyor olabiliyor. Şimdi ne yaptık? Burada 3 bardağımız var, burada 1 bardağımız var. Ette 4 bardak. Direkt 2-2 oranla yapacağız. Yani bize 8 kupa su gerekecek. Biz 7 kupasını içine ekleyeceğiz. 8. kupanın içerisinde bunların hepsini karıştırıp sonradan ekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen ekleme pozisyonuna geçelim. Elim biraz yavaş olduğu için bulyonu önceden hazırlamak istiyorum. Umarım bir sakıncası yoktur. Şimdi burada yağımız bir güzel eridi. İlk önce içerisine şehriyelerimi ekliyorum. Ama tek elle de yapabildiğim kadar yapacağım. Şimdiden özür diliyorum arkadaşlar. Maalesef epey sallamasyon olabilir. Yani telefonun sallanmasından bahsediyorum. Ben de şu şehriyenin pişerkenki, kavrulurken kokusuna bitiyorum. Pilavda bu kadar hoşuma gitmiyor, çorbada gitmiyor ama şu kızarırken kokusu buram buram. Ben biraz hile yapacağım. Nereden açılıyor? 5 tane bulyonu koyacağım. Bu 3. Bu da 5. 2 tane küp şeker. Çeyrek limon suyu. Ve sıcak suyumuzun bir kısmı. Çok güzel. Ezmem lazım. Pilavın yağını falan koymadım. Çünkü ben bunu hazırlayana kadar muhtemelen o yanar. Erimiyor bu ya. Eriştelerim kavrulurken ben burada bunu hazırlamak istiyorum. İçerisine 5 tane knorr bulyonumu, çeyrek limon suyumu, 2 adet küp şekerimi, 1 bardağın hemen yarısını ekleyip karıştırmaya başlıyorum. Şeker koymamdaki amaç ister istemez knorr bulyonun içerisindeki metalik bir et tadını yok etmek. Limon da aynı ona keza aynı şeye görüyor. Yandan da şehriyelerimi karıştırmaya devam edeyim. Muhtar, umarım bahsettiğim kadar en detayına kadar anlatabiliyorumdur. Ve anladım ki hiç kolay değilmiş. Ben sessiz sakin mutfağımda yardır yardır mutfakta yemek yapmayı tercih ediyorum. Şu anda bunu anladım. Eminim ki bir daha videoyla işim olsun istemiyorum. Çok yoruldum. Laf yetiştireceğim diye yoruldum işin garip tarafı. Şimdi pilavımızın yapımına geçebiliriz. 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı. 1,5 yemek kaşığı da çiçek yağı ekledim. Ayçiçek yağı. Yarım kaşık oda sıcaklığındaki tereyağımızdan. Benim yağlarım biraz fazla oldu gibi sanki ya. Ocağımın altını yakıyorum. Ben vazgeçtim. Küçük ocakta yapacağım. Elimden su sıçradı galiba. Tamam, bu böyle. Neydi bunun adı? Tel şehriye. Tel şehriyemizi ekledim. Benim yağ evet biraz fazla gözüküyor görüntülerdekinden. Bakalım ama daha 3 bardak pirincimi de bununla kavuracağım. Ocağın halini görüyorsunuz değil mi? Evet, şehriyelerim kavruldu. Biraz da pirinçle kavrulsun. Renkleri koyulaştı. Evet arkadaşlar, pirinçlerimi de ekliyorum. Biraz da bunlarla beraber kavuracağım, pirinçlerimle beraber. Ama tek elle cidden zor oluyor. Tencere resmen göbek atıyor şu an benimle beraber.
Bazen kamerada kayıyor. Kusura bakmayın. Pirincimizi kavuruyoruz şehriyle beraber. Yağ kayboldu tabii ki. Yani pirinçlerimiz içerisinde beyaz beyaz, hafif arada beyazlıklar görüyor musunuz bilmiyorum. Olana kadar. Hepsi beyazlamayacak. 8 bardak su koymam gerekiyor. Şu anda ben 7 bardağını ekliyorum. Niye 7 bardak ekledik? Çünkü bir bardakta burada sos hazırladığımız bir bardağımız var. Bunu ben tekrar şöyle bir karıştırıp içine ilave edeceğim. Şimdi tek yapmamız gereken şöyle bir karıştırıp içerisine tuzumuzu eklemek. Ben yine devirdim. Siz görmüyorsunuz ama arka tarafta kocaman bir tabak yerde. Neyse ki temiz su tabağıydı. O yüzden çok da panik yapmadım. Mümkünse bir tadım testi yapın. Evet, yine benim kararım doğruymuş. Bunu da ekliyorum. 1,5 çay kaşığı demiştik. Nitekim doğru çıktı. Ocağımın yerini değiştireceğim. Küçük ocağımı alacağım. Burada mantarlarım pişiyor. Burada patateslerim haşlanıyor. Bunlar hallolduktan sonra tekrar görüşeceğiz. İyiydi. Pirinci biraz fazla koymuştum. 7,5. Çok oldu ya. Ve son bir kez karıştırıp, bu da balon gibi şişmiş dana bulyonlu sosumuzu çorbamıza ekliyorum. Biraz suyundan alalım. Karıştırıp tekrar dökelim. Bunu bir karıştırıyorum. Allah Allah. 1'e 2 ölçek olduğu için ben bunun kapağını kapatmaya korkuyorum. Şimdi bu taşacak. Ne koyduysam taştı burası. Bir de kapağımızı da kapatalım. Allah sonumu hayretsin. Ocak yeniden battı. Mantarın suyu taşınca umarım pilavımızın da suyu taşmaz. Başka tencerem yok çünkü. Bu suyunu çekene kadar gidecek zaten. Neyi unuttum fark ettiniz mi? O acemilikle 1,5 çay kaşığı tuz atmayı unuttum. Şimdi onu da attım. Tekrar karıştırıp kapağı kapatacağım. Orada çok karıştıramıyorum. Görüyorsunuz tenceremin ağzına kadar su oldu. Bu kadar suyu nasıl çekecek bilmiyorum. Bunları da şimdi hemen doğrayıp tenceremizde başlayacağız. Hocam detaylı anlatım konusunda mükemmel gidiyorsunuz. Çok şeyler öğreniyorum. Sağ olun, var olun. Bana çok fazla olacağını bilsem de sizin ölçülerinizle yemekleri yapıyorum ki farklı bir şey çıkmasın ortaya. Mantarlarımızı soğuk sudan geçirmeden doğruyoruz. Soğuk sudan geçirince çünkü sertleşiyormuş. Sertleşmesini istemiyoruz. Çiçek yağınızı, zeytinyağınızı tencereye alıyorum. Zor şartlarda geçirdiğim sarımsak ve soğanım. Bunları bir güzel soteleyeceğiz. Ben de başlayayım artık köri soslu, mantarlı, kremalı tavuğumuzu yapmaya. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı da çiçek yağı kullanıyoruz. Umarım bu tavama sığar her şey. Soğanın suyuyla beraber, yanlış anlamadıysam suyunu kaybetmemek lazım demişti. Benim sarımsaklar biraz büyük olmuş tabi. Mis gibi sarımsak koktu. Sırada tavuk var. Soğanlarımız sotelendi. İçlerine tavuklarını ekleyeceğim şimdi. Tavuklar beyazlaşana kadar çevirerek şimdi tavuklarını soteleyelim. Bu arada pilavım bitti. Kenara aldım. Hatta biraz dibi tutmuş ama yanmamış. Karıştırdım. Demlenmesi için kapakla pilav arasına havlu kağıt koydum. Onun nemini çeksin. Demlenmesine yardımcı olsun diye. Bu da burada beklesin. Birazdan bu kapak bana bunun için lazım olacak. Umarım demlenmiş olur o arada. Patatesimiz püre olmayı bekliyor. Haşlandı. Tavuk burada, dönecek yeri bile yok. Sponsorlara sesleniyorum. Bana büyük tencere gönderin. Bir bu kadar da mantar var orada. Sıkıştıracağım vallahi. Yapacak bir şey yok. Normalde tavuğun göğüs etini sevmiyorum. Şinisel dışında veya kıtır piliç yapmayacaksam kalça şişledikleri tavuk etinden alıyorum. O daha lezzetli oluyor. Doğuş hocama sordum. Ondan kullanabilir miyim diye. Bunun için çok yağlı olacağını söyledi. Tavsiye etmedi. Ben de onun tavsiyesine uydum. Tavuklarımız beyazlaştı gibi. Mantarı ekleyelim. Bakalım sığacak mı görelim. Beyazlaşan tavuklarımızın üzerine mantarlarımızı da ekliyoruz. Şimdi hepsini karıştıracağız. Ondan sonra tavuklar suyunu çekip önce salacaklar, sonra çekecekler. Bu zamana kadar tavuklarla mantarları baş başa bırakıyoruz. Oy 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 oy. Hiç sığacakmış gibi gözükmüyor.
Şeytan diyor mantarın yarısını koyma. Sığdı gözüküyor. Ama beraber nasıl pişerler bilmiyorum. Bunu nasıl karıştıracağım ki ben? Suyunu verecek. Tekrar suyunu çekecek. O zamana kadar ben de hocam gibi püreyi hazırlayacağım. Altını yarım yapıyorum. Patateslerim de kötü çıktı. Pazarcı verirse böyle olur. Koyu, sert, darbeli. Bu patates niyeyse. Son bir tane kaldı. Onu da soyarsam ezme işlemine başlayacağız. Başlamadan önce sütü ısıtmam lazım. Bıçak bile soyamıyor ya. Bunu nasıl ben ezeceğim onu bilmiyorum tabi. Ezeriz oğlum, ezeriz. Lan oğlum ezeriz biz bunu ya. Bu arada bunu bir karıştırsam iyi olacak. Ya ben bunu nasıl karıştıracağım arkadaş? Ben bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Bir kısmını ayıracağım. Bu böyle olmayacak çünkü. Bayağı bir kısmını alacağım yani. Bunu sonra pişireceğim. Çekimden sonra pişireceğim. Hatta suyundan da alayım ben bunu. Şöyle buna karışacak yer çıksın ya. Karışmıyor bu. Neredeyse yarısını aldım. Baharat ölçülerinde yarım yarım koyarım. Şimdi tarif kurtarmanın derdindeyim. En azından onu kurtarayım. Olan oldu. Gene bir aksiliktir oluyor. Roşan'ım bu pişerken patates püresini bile hazırlamıştı. Ben patates püresini boş verin. Kendime yetişemiyorum. Evet, ben de boş durmadım. 7 tane patatesim vardı. Onları soydum. Şimdi onları ezeceğiz. Patates püresinin 2 tane püf noktası var. Birincisi patateslerin sıcak olması gerekiyor. İkincisi de sütümüzün parmağımızı hafif yakacak şekilde sıcak olması gerekiyor. Bunları ilk önce hafif hafif ezmeye başlıyoruz. Bunu ben kaşıkla ezeceğim mecburen. Zaten lokum gibi olmuş. Umarım buhardan gözüküyordur. Şöyle çekeyim birazcık. Belki daha iyi olabilir. Burada yağım vardı. Yağımı ekleyeceğim. Ben zaten eriyor sıcakta. Sonra da azar azar sütünden ekleye ezmeye başlıyorum. Zihni sinir arkadaşlar için özellikle söylüyorum. Blender kullanmamaya çalışın. Maalesef blender kullandığınızda yapışkan bir kıvam alıyor. Yenirken çok zor oluyor. Beğenilmesini istiyorsanız lütfen elde yapın. Blender ya da makine herhangi bir şekilde değdiği anda maalesef o yapış püreden çıkıp biraz tutkalımsı bir hale dönüyor. Ben bunu ezip geliyorum. Bu sefer de süt kaynamadı değil mi ya? Arada farklı renkte gözüken bir patates var. Cinsi farklıymış demek ki bir tane patatesin. Evet. Süt çok olabilir ha. Sütü de karıştırdım. Süt çok oldu. Benim patatesim azdı. Sütü az koymam lazımdı tabii. Orada 7 patates vardı. Bende 5 patates vardı. Pürelik bir patates değilmiş yani. Neyse. Sütü emdi Allah'tan. Patatesler iyi ezilmedi tabii. Ezecek olmadığı için blender falan da yok. Hani blender'ı zaten hocam istemiyor. Bende aksilik eksik olmaz. Evet, ben bunu epey bir ezdim. Şimdi karabiberini ve tuzumu ekliyorum. Bunu eklememin sebebi de önden. Ezerken karabiberle tuzun da eriyip yok olması. Hala ezme işine devam ediyoruz. Daha bir de supangile yapacağız. Onu nasıl becereceğim bilmiyorum. Az önce tuzuna baktım. Bize göre bile az. O yüzden tekrar yaklaşık 2 kaşık çay kaşığı daha tuz eklemek zorunda kaldım. Ama dediğim gibi lütfen tada orantılı gidin. Bir anda koymayın. Ben 1,5 çay kaşığı koymuştum. Maalesef yetmediği için 2'ye yakın daha koymak zorunda kaldım. Tuzumuzu eklemek zorunda kaldım. Şimdi bunu da eritip tekrar geliyorum. Patates püremizin son hali bu. Ben biraz tabi beceremedim. Topak topak oldu. Çünkü ezecek bir şeyim yoktu. Tadına bakayım bir daha. Ama tadı çok güzel. Evet, bu kıvamını aldı. Hiçbir şekilde en ufak bir pütürlüğümüz kalmadı. Artık patates püremiz de hazır. Tavuk ve mantarın suyu tamamen çekti. Baharatlarımızı eklemeye başlıyoruz. İlk önce tuzumuzu, sonra karabiberimizi, pul biberimizi ve kremamızı ekleyip karıştıracağız. 1 tatlı kaşığı tuz. Oranları yarı yarıya indiriyorum. Roşan'ım 2 tatlı kaşığı kullandı. 1 çay kaşığı karabiber. Çok oldu bence. Biraz azalttım. 1 çay kaşığı pul biber. Ama bunu da ben çoğalttım. Pul biberi daha çok seviyorum. Kremamızın dökülme anı geldi. Buna da hepsini dökmeyeceğim. Bir kısmını diğer ayırdığım malzemelere dökeceğim. Bunu da
Kısıyorum altını iyice. Kremamızı yakmamak için iyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra 1-2 dakika kısık ateşte tekrar pişmeye devam edecek. Yalnız altını çok açmayın. Kremasıyla beraber güzelce bir özleşsin. Kekikle körü kaldı. Hocam çıraktan memnunsunuzdur umarım. Kremamızda 1-2 dakika böyle kendi kendine tıkır tıkır ettikten sonra içerisine kekiğimizi ve ismini aldığı körimizi ekliyoruz. İşte şimdi muhteşem kokmaya başlayacak. Tamamen tüm rengini bütün yemeğe verene kadar düzgünce bir karıştıracağız. Körinin ağızda bir tortu bırakma özelliği vardır düzgün erimediğinde ya da ne diyeyim size homojen kıvama gelmediğinde. Onun olmaması için tekrar 1-1,5 dakika kadar daha ocağın üstünde kalacak. Kocaman tavaya rağmen çevirmekte hala zorluk yaşıyorum. Bunu böyle birkaç dakika bırakacağız. Körinin özleşmesini sağlayacağız. Acıkmışım ya. Pişmeden yemeye başladım ha. Enfes. Yemeğimiz pişti. Kıvamını size nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Ama gayet güzel. Çünkü tek elle de tencereyi üstüme kaydırmak istemiyorum. Birazdan servis yaptığımda zaten göreceğiz. Burada anneanne pilavımız, patates püremiz ve sizin için birazdan supangile gelecek. Ama o bir sonraki videoya konur büyük ihtimalle. Am olasan Ömer Paşam olasan Ömer, yetim kalasan Ömer. Evet. Bakın ne kadar kolay yaptım. Etrafına arayı açmıyorum. Arayı açayım mı? Açayım hadi. Patates püresi görüntü olarak başarısız. Kabul ediyorum. Ama lezzet olarak süper. Şöyle. Her şeyimiz hazır. Bir sensin yoksan. Pilavın da tadına bakayım bir kaşık. Enfes. Elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimizde yine Nükhet Hanım'la beraber spangile yapacağız. Ben teşekkür ediyorum her şey için, dinlediğiniz için. Mutfağa Kurt'uma, canım arkadaşıma abone olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlarınıza tavsiye edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi ablamları arayayım da akşam bana gelsinler.